Merhaba değerli izleyiciler. Bu bölümde evrendeki temel kuvvetlerden ve bunların birleştirilmesine yönelik geliştirilen sicim kuramında yer alan ileri okumalardan bahsedeceğiz. Kuvvet alanlarının ve kuvvet taşıyan bozonların, özellikle de Higgs bozonunun açıklanması, modern teorik fiziğin temel taşını temsil etmekte ve parçacıklar arasındaki etkileşimlere ilişkin anlayışımızı özetlemektedir. Kuantum alan teorisi, bozonlar olarak bilinen kuvvet taşıyan parçacıkların aracılık ettiği, parçacıkların birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini açıklayan bir çerçeve sağlar. Bu çerçeve elektromanyetik, zayıf ve güçlü nükleer kuvvetleri tanımlayan, titizlikle test edilmiş bir teori olan parçacık fiziğinin standart modelini desteklemektedir. Nükleer bozulma olayları bu temel kuvvetlerin karşılıklı etkileşimini ve kuvvet taşıyıcılarının zayıf etkileşimlerdeki omega ve Z bozonlarının rolünü göstermektedir. Dönüşüm, enerji korunumunu ve kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasını sergileyen elektronların ve nötronların emisyonunu içerir. Atom altı parçacıklar arasındaki etkileşimleri yöneten temel kuvvetler arasında hadronların içindeki kuarkları bağlayan gluonların aracılık ettiği güçlü kuvvet, yüklü parçacıklar arasındaki etkileşimlerden sorumlu olan fotonların aracılık ettiği elektromanyetik kuvvet, omega ve Z bozonlarının aracılık ettiği beta bozulması gibi süreçlerden sorumlu olan zayıf kuvvet yer almaktadır. Yerçekimi kuvveti kuantum çerçevesiyle henüz tam olarak bağdaştırılmamış olsa da evrensel olarak çekicidir ve diğer kuvvetlerden belirgin bir şekilde daha zayıftır. Higgs alanı ve onunla ilişkili Higgs bozonu, parçacık kütlesini anlamamızın ayrılmaz bir parçası olan bu alanla etkileşimleri yoluyla parçacıklara kütle kazandırmada oldukça önemlidir. Diğer alanlardan farklı olarak Higgs alanı en düşük enerji durumunda bile sıfırdan farklı bir değere sahiptir. Parçacıklara ve dolayısıyla atomlara ve moleküllere kütle vermesini sağlar ve böylece maddenin yapısını etkiler. Bu sentez, kuvvet taşıyan bozonların ve Higgs mekanizmasının evrenin temel yapısını ve dinamiklerini açıklamadaki önemini vurgulayarak parçacık etkileşimlerini anlamaya yönelik kuantum alan teorik yaklaşımını öne çıkarmaktadır. Evrenin geniş dokusunda yerçekimi, dört temel kuvvetin en zayıf olmasına rağmen evrenimizin büyük ölçekli yapısını ve davranışını şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Etkisi tüm evrene yayılır. Galaksilerin, yıldızların ve gezegenlerin hareketini belirler ve kozmik yapıların oluşumuna katkıda bulunur. Hem güçlü hem de zayıf nükleer kuvvetler yaklaşık olarak atom çekirdeğinin çapı kadar, yani 10 üzeri eksi 13 santimetre kadar çok küçük aralıklarda çalışır ve etkilerini atom altı alanına sınırlar. Buna karşılık elektromanyetik kuvvetin menzili uzundur. Ancak makroskopik etkisi genellikle evrendeki pozitif ve negatif yüklerin dengeli dağılımıyla etkisiz hale getirilir. Benzer yükler arasında itme kuvveti, zıt yükler arasında çekici kuvvetle dengelenir. 17. yüzyılda Isaac Newton yerçekimini matematiksel olarak formülize etti ve iki cismin birbirinin kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı ve aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı bir kuvvetle çektiğini öne sürdü. Newton'un yerçekimi teorisi, gündelik olayları ve gezegenlerin hareketlerini dikkate değer bir doğrulukla açıklar. Bununla birlikte iki nesnenin birbirinin varlığından anında nasıl haberdar olduğunu açıklayamaz. Bu da yerçekimsel etkileşimlerin sonsuz bir hızda gerçekleştiğini ima etmektedir. Bu kavram Albert Einstein'ın ışık hızının evrendeki nihai hız sınırı olduğunu öne süren özel görelilik teorisiyle çelişmektedir. Einstein bu tutarsızlığı 1915'te geliştirmiş olduğu genel görelilik teorisiyle çözdü ve yerçekimini bir kuvvet olarak değil, kütlenin neden olduğu uzay zamanın eğriliği olarak yeniden yorumladı. Bu teori devasa nesnelerin uzay zamanın bükülmesine neden olduğunu ve bu eğriliğin tıpkı çarpık bir yüzey üzerinde yuvarlanan bir topun harici bir kuvvet nedeniyle değil, yüzeyin eğriliği nedeniyle yön değiştirmesi gibi nesnelerin hareketini yönlendirdiğini öne sürmüştür. Genel görelilik 1919'da Eddington tarafından gözlemlenen Merkür yörüngesindeki devinim ve uzaktaki yıldızlardan gelen ışığın Güneş'in yerçekimi tarafından bükülmesi gibi çok sayıda gözlemle doğrulanmıştır. Einstein'ın teorisi zayıf yerçekimi koşulları altında sorunsuz bir şekilde
Newton'un teorisine geçiş yapıyor. Ve bu da iki teorinin yalnızca yerçekiminin son derece güçlü olduğu durumlarda önemli ölçüde farklılaştığını vurguluyor. Bugün bile Newton'un teorisi Einstein'ın çerçevesiyle arasındaki derin kavramsal farklılıklara rağmen çoğu mühendislik probleminde daha basit hesaplamalar yapabilme amacıyla kullanılmaktadır. Einstein hayatının ikinci kısmını genel göreliliği, elektromanyetizma ki o zamanlar bilinen tek kuvvet ile birleştirmeye çalışarak geçirdi. Ancak bu arayış hedefine ulaşamadan kaldı. Bunun sebebi standart model ve süpersimetri yasasının henüz geliştirilememiş olmasından kaynaklanmaktaydı. Yine de Einstein'ın arayışı teorik fiziği ileriye taşımaya devam eden bir arayış olan temel kuvvetlere ilişkin birleşik bir teori arayışının öneminin altına çizdi. Einstein'ın genel görelilik teorisinin öngörülerinden birisi olan kara delikler kavramı da kütle çekimin etkilerinin ekstrem koşullardaki iz düşümlerini görmek açısından kayda değerdir. Örneğin bir nesnenin dünyanın çekim kuvvetinden kaçabilmesi için en az 11,2 km/saniye hıza ulaşması gerekir. Bir gezegenin yoğunluğu arttıkça, yani aynı kütle daha küçük bir hacme sıkıştırıldıkça kaçış hızı artar. Özel görelilik teorisinde ışığın hızının yaklaşık 300.000 km/saniye olduğu dikkate alındığında bu evrendeki nihai hız sınırıdır. Buradan şu soru akla geliyor. Işığın bile çekim kuvvetinden kaçamayacağı kadar yoğun gezegenler veya yıldızlar var olabilir mi? Bu aslında Güneş'in kütlesinin en az 2 katı olan yıldızlar için mümkündür. Bir yıldızın çekim kuvveti dışarıya doğru itilen nükleer reaksiyonlardan kaynaklanan basınçla dengelenir. Bir yıldız yaşlandıkça tüm hidrojenini helyuma, ardından demir ve nikel gibi daha ağır elementlere dönüştürür ve sonunda nükleer yakıtını tüketir. Eğer yıldızın kütlesi Güneş'in 2 katından azsa çökerek beyaz cüceye, yaklaşık dünya büyüklüğüne veya nötron yıldızına yaklaşık 30 kilometre çapına dönüşür. Ancak daha büyük kütleye sahip yıldızlar kara deliklere doğru çökmeye devam ederler. Işığın bile kaçamayacağı bölge kavramı ilk olarak 1798'de Peter Simon Laplace tarafından tartışılmış ve 1916'da Karl Schwarzschild'in Einstein'ın genel görelilik denklemlerine getirdiği çözümle somut bir şekil kazanmıştır. Kara deliklerin çekim kuvveti daraldıkça yoğunlaşır ve olay ufku olarak bilinen belirli noktadan sonra hiçbir şey, hatta ışık bile kaçamaz. Kara delikler siyah olduklarından doğrudan gözlemlenemezler. Ancak olay ufkunu geçmeden önce içlerine doğru hızlanan maddenin yaydığı parlak ışıkla tespit edilebilirler. Kara delikler tamamen kara değildir. Stephen Hawking 1970'lerde Heisenberg'in belirsizlik ilkesiyle tanımladığı gibi kara deliklerin boşluktaki kuantum dalgalanmaları nedeniyle olay ufuklarında termal radyasyon yaydığını göstermiştir. Bu olay bir kara deliğin olay ufkunun hemen dışında meydana gelirse parçacık antiparçacık çiftinin bir parçacığı kaçabilir. Bu da kara deliğin radyasyon yayıyormuş gibi görünmesine neden olabilir. Ve aynı zamanda zamanla kara deliğin kütlesinde bir azalmaya yol açar. Fizikte makroskopik sistemlerin termal özelliklerini incelemek için iki yaklaşım vardır. Sistemin atomik ve moleküler birleşimini göz ardı eden ve hacim, basınç ve sıcaklık gibi makroskopik parametrelere odaklanan termodinamik, ki bu mühendislik hesaplamalarında genellikle kullanılır, ve sistem hakkında bilgi edinmek için parçacıkların mikroskopik özelliklerini kullanan istatistiksel mekanik. Bu yaklaşım termodinamiğin tüm sonuçlarını yeniden üretebilir ve ek bilgi sağlayabilir. Hawking'in kara deliklerin termal radyasyon yaydığını göstermesi, teorik fizikteki mikroskopik tanımlama açısından önemli zorluklardan biridir. Bu bağlamda sicim teorisi eğer gerçekten kuantum mekaniğini ve yerçekimini birleştiriyorsa bu fenomeni açıklayabilmelidir. 1996 yılında Andrei Strominger ve Kumrun Vafa belirli kara delik türlerinin mikro durumlarını başarıyla tanımlamak için D-brane'leri kullandılar. Bu sicim M teorisinin en büyük başarılarından birine işaret ediyordu. Bu bağlantıyı kurduktan sonra sicim teorisinin ileri okumalarına bir dalış yapalım. Doğada bilinen 4 temel kuvvet vardır.
Bunu daha önce belirtmiştik. Başlangıçta bu kuvvetler tamamen farklı görünüyordu. Ancak 1970'lerin sonuna gelindiğinde standart model yer çekimi dışındaki diğer kuvvetleri başarıyla birleştirdi. Bu model kapsamlı bir şekilde test edildi ve son derece başarılı oldu. Ancak elektronun yükünün neden büyüklük olarak protonun yüküne tam olarak eşit olduğu veya protonun kütlesini neyin belirlediği gibi bazı önemli soruları cevapsız bırakmaktaydı. Bu değerler deneysel olarak belirlenir ve denklemlere eklenir. Kütle çekiminin standart modelden çıkarılması, parçacık hızlandırıcılarda gözlemlenen fenomenler açısından kütle çekiminin etkileri bu tür bağlamlarda diğer kuvvetlerle karşılaşıldığında ihmal edilebilir olduğundan sorun teşkil etmese de evrenin oluşumunu ve kara delikleri anlamak sahikiyle kütle çekimini içeren bir teoriyi gerektirir. Standart modeli genel görelilik ile birleştirmek temel olarak farklı kuvvet dağılımları nedeniyle zordur. İlkinde kuvvetler, fotonlar ve gluonlar gibi bozonların değişimi olarak tanımlanırken, ikincisinde kuvvetler uzay zaman geometrisindeki çarpıklıklar yoluyla açıklanır. Sicim-M kuramı görünüşte imkansız olan bu sorunu ele alarak önemli bir heyecan yarattı. Sicim teorisi temel parçacıkların nokta benzeri değil, açık veya döngülü olabilen bir boyutlu sicimler olduğunu öne sürmekteydi. Bu sicimler inanılmaz derecede kısadır ve tipik uzunlukları 10⁻33 santimdir. O kadar küçüktürler ki günlük yaşamda ve hatta standart modelde noktalar olarak kabul edilebilirler. Ancak teorik hesaplamalarda bu ayrım önemli farklılıklara yol açmaktadır. Bir keman telinin farklı titreşimlerinin farklı sesler üretmesi gibi bir tel de her biri farklı kütlelere ve kuantum özelliklerine karşılık gelen çeşitli modlarda titreşebilir. Böylece nötronlar ve protonlar gibi parçacıklar tek bir sicimin farklı titreşim durumları olarak düşünülebilir. Bu da birleşik ve zarif bir resim sunar. Sonsuz sayıda titreşim durumuna rağmen her bir durum için gözlemlenen parçacıkların yokluğu bir çelişki arz etmez. Çünkü bu durumların çoğu parçacık hızlandırıcılarda bile henüz ulaşılamayan enerji seviyelerinde kendini gösterir. Bir nokta parçacığın uzay zamandaki hareketi bir boyutlu bir çizgiyi izlerken bir sicimin hareketi iki boyutlu bir yüzeyi tarar. Bu özellik kuantum alan teorisi hesaplamalarında karşılaşılan ve belirli uzay zaman noktalarındaki nokta benzeri parçacıkların etkileşimlerinden kaynaklanan belirli sonsuzlukların giderilmesinde yardımcı olur. Bu sonsuzlukları etkisiz hale getirmek için kullanılan bir teknik olan renormalizasyon, standart modeli genel görelilik ile birleştirmeye çalışırken etkisiz hale gelir. Parçacıklar maddeyi oluşturan fermiyonlar ve kuvvetleri yönlendiren bozonlar olarak sınıflandırılır. Pauli'nin dışlama ilkesine göre iki fermiyon aynı anda aynı kuantum durumunu işgal edemez. Bu da maddenin kendi içine çökmesini engelleyen itici kuvvetlere yol açar. Bir sicimin her titreşim durumu farklı kuantum özelliklerine sahiptir. Bozonik haller kuantum mekaniğiyle tutarlı olmak için 26 boyutlu uzay zamanı gerektirir. Bu fizikte uzay zaman boyutlarının sayısının titreşim tarafından belirlendiği ilk örneği teşkil etmektedir. Süpersimetri her bozon için karşılık gelen bir fermiyon olduğunu varsayar veya bunun tersi. Dolayısıyla standart model parçacıklarının sayısını iki katına çıkarır. Her ne kadar bu süpersimetrik ortaklar gözlemlenmemiş olsa da bu durum süpersimetrinin düşük enerjilerde kırıldığını, daha yüksek enerjilerde görünür hale gelebileceğini düşündürmektedir. Süpersimetrik sicim teorisindeki 10 boyutlu uzay zaman gereksinimi, bildiğimiz 4 boyutlu uzayın ötesinde 6 ek boyuta daha ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir. Bunun mümkün olup olmadığı sorusu Theodor Kaluza ve Oscar Klein'in yer çekimiyle elektromanyetizmayı ekstra bir boyutu ekleyerek birleştirmeyi tasavvur ettiği ve 5. boyutun yoğunlaşmasının neden gözlemlenemediğini açıkladığı 5 boyutlu bir evren önerdiği 1920'lere kadar uzanıyor. Sicim teorisinde 6 ek boyutun küçük ölçeklerde sıkıştırılması evrenimizi tanımlayabilir. Ancak sayısız seçenek arasından doğru 6 boyutu seçmek teoride derin bir soru olmaya devam ediyor. Sicim teorisinin en düşük enerjili titreşim durumları belirli sayıda parçacık içeren bir kuantum alan teorisini tanımlamaktadır.
26 boyut gerektiren bozonik sicim teorisi, takyon olarak bilinen negatif kütleye sahip olan bir parçacık içerir. Takyonlar ışık hızından daha hızlı hareket ederek boşluğun istikrarını bozar ve varlıklarını teoride istenmeyen bir hale getirir. Dahası bozonik sicim teorisi fermiyonları içermediğinden gerçekçi olmayan bir model haline gelmiştir. 10 boyutta 5 tutarlı sicim teorisi vardır. Bunların hepsi süpersimetri içerir ve gravitonu, dolayısıyla yer çekimini içerir. Bu teoriler arasındaki temel ayrım sicimin açık mı yoksa kapalı mı olduğudur. Tutarlı teoriler yalnızca kapalı dizelerden oluşturulabilirken açık dize teorileri doğası gereği kapalı dizeleri içerir. Açık sicimlere sahip tek teori tip 1'dir. Bu 5 teori içerdikleri süpersimetrik parçacıkların sayısı açısından farklılık gösterir. Tip 2 teoriler diğerlerinden daha fazla parçacığa sahiptir. Tip 2a ve tip 2b teorileri arasındaki temel fark sol ve sağ simetrisinde yatmaktadır. Tip 2b yalnızca bir yönde dönen kütlesiz fermiyonlar içerirken tip 2a fermiyonların her iki yönde de dönmesine izin verir. 2 heterotik sicim teorisi simetri gruplarıyla ayırt edilir. Başlangıçta heterotik E8x E8 modeli evrenimizi tanımlamak için en uygun model gibi görünüyordu. E8 grubu standart modelin SU3, SU2, U1 simetri grubunu kapsar ve karanlık madde parçacıkları için aday sağlayabilir. Standart model gibi bu heterotik modelde sağ ve sol simetrisinden yoksundur. Sicim teorisine olan ilgi 1984'te Michael Green ve John Schwartz'ın sicim teorisinin bazı modellerde nadir görülen anomalilerden arınmış olduğunu göstermesiyle arttı. Anomaliler klasik düzeyde mevcut olan bir simetri bozulduğunda ortaya çıkar. Anomaliler nedeniyle bozulan yerel simetriler tutarsızlıklara yol açar ve bu istenmeyen bir sonuçtur. 1980'lerin sonuna gelindiğinde genel olarak 5 teoriden yalnızca birinin muhtemelen heterotik E8x E8 evrenimizi anlamak için pratik olacağına inanılıyordu. Diğerleri ise yalnızca matematiksel meraklardı. Bu durum tatmin edici değildi. Çünkü sicim teorisinin amacı 4 temel kuvveti birleştirmekti. Ve bunu başarabilecek birden fazla modele sahip olmak rahatsızlık veriyordu. Beklenti tek ve kaçınılmaz bir her şeyin teorisiydi. Sicim teorisi Erik Bergshoff, Ergin Sezgin ve Paul Townsend'in temel nesneleri sicimler yerine 2 boyutlu zarlar olan 11 boyutlu süperzar teorisini keşfettiği 1987 yılına kadar bu zorlukla karşı karşıya kaldı. Bir daire üzerinde sıkıştırıldığında bu teori 10 boyutlu tip 2A sicim teorisine indirgenir. Zar 11. boyutun etrafını sarar ve dairenin yarıçapının küçük olduğunu varsayarsak zar 10 boyutta bir sicim gibi görünür. 11 boyutun önemi kısmen belirli varsayımlar altında süpersimetrinin izin verdiği en yüksek boyut olmasından kaynaklanmaktadır. Michael Duff gibi bazı fizikçiler 10 boyutu ondan daha temel olarak görmeye başladı. Ancak süperzar teorisinin iki önemli sorunu vardı. Henüz kuantize edilmemişti. Klasik bir teoriydi ve standart modelin aksine Kaluza-Klein yöntemlerini kullanarak simetrik olmayan bir model türetmeye odaklanmıştı. Bu sorunlardan dolayı bu 11 boyutlu model ikinci sicim teorisi devrimine kadar büyük ölçüde gözden kaçırılmıştı. 5 sicim teorisi başlangıçta çok farklı görünüyor. Ancak bu görünüm yanıltıcıdır ve fizikte kullanılan hesaplama yönteminden kaynaklanmaktadır. Hesaplamalar genellikle model içindeki küçük bir parametreye dayanır ve denklemlerdeki fonksiyonları bu parametrenin farklı pozitif kuvvetleri cinsinden bir seri genişletme olarak ifade eder. Pertürbasyon teorisi olarak bilinen bu yaklaşım 5 sicim teorisinin tamamını türetmek için kullanıldı. Ancak bu bir yaklaşık değerdir ve parametre büyük olduğunda geçerli değildir. 1990'lı yıllarda bu 5 teorinin birbirinden bağımsız olmadığı, bakıldığı sınırlara göre tek bir teorinin farklı yönleri olduğu anlaşılmaya başlandı. Bu durumu metaforik olarak 5 kör kişinin bir fili farklı yerlerine dokunarak anlatmaya çalışmasına benzetebiliriz. Gövdeyi, kuyruğu, kulağı, dişi veya bacağı hissetmelerine bağlı olarak çok farklı açıklamalar veriyorlardı. Benzer şekilde 5 sicim teorisi de tek bir temel teorinin farklı tezahürleridir ve belirli matematiksel dönüşümlerle birbirine bağlıdır.
Bu dönüşümler arasında ilk keşfedilen T dualitesidir. Tip 2A ve tip 2B sicim teorileri 10 boyutludur. Bunları R yarıçaplı bir daire üzerinde 8 artı 1 boyuta sıkıştırırsak kuantum mekaniği bize bir daire etrafında dönen bir parçacığın En eşittir N bölü R olarak ifade edilen, burada N eşittir 0, 1, 2 ve sonsuza kadar gitmektedir, ayrı düzeylerdeki enerjilere sahip olabileceğini söyler. Ek olarak dairenin etrafında M kez dönen bir ipin enerjisi M eşittir M çarpı R olacaktır. Burada M eşittir 0, 1, 2, 3 ve sonsuza kadar gider. R yarıçaplı bir çember üzerindeki 9 boyutlu bir sicimin toplam enerjisi bu durumda E eşittir N bölü R artı M çarpı R olacaktır. N ancak ve ancak M ve R ancak ve ancak 1 bölü R dönüşümü altında toplam enerjinin değişmeden kaldığı sezgisel olarak görülür. Bu simetriye T dualitesi denir. T dualitesi altında tip 2A teorisi tip 2B teorisine eşdeğer veya ikili hale gelir. Benzer şekilde iki heterotik sicim teorisi de T dualitesi aracılığıyla birbirleriyle ilişkilendirilir. Bu içgörüler sicim teorisinin derin olarak birbirine bağlılığını ortaya koymakta ve bir zamanlar çok sayıda farklı teori olarak kabul edilen şeyin tekil, daha temel bir çerçevenin yalnızca farklı ifadeleri olduğunu gösteriyor. Bu gerçekleşme sicim teorisinin anlaşılmasını önemli ölçüde ilerletti ve onun evrendeki tüm temel kuvvetleri ve maddeyi tanımlayabilen her şeyin bileşik teorisi olma potansiyelini vurguladı. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.